Allah bir kulunu yarattığında önce onu annesine babasına emanet eder. Çocuk diyor ki güzel dostlar hükümlere, efendim diyor, Allah diyor bir insanı dünyaya gönderdiğinde, yarattığında onu bir anneye babaya emanet eder. Ne diyor? Benim annem babam benim hayatımı para karşılığında size sattı. Tabii anneye babaya sana sahip çıkmıyorsa kime güvenirsin? Alimlere güvenirsin. Alimler de diyor benim ölmeme karar verdiler. Diyor alime güvenmezsen ne olur? Alim sana sahip çıkmıyorsa son kişi kalır artık. Ülkenin hükümdarı kalır. Siz de benim kanımı içmeye niyetlisiniz. Diyor artık hükümdara güvenmiyorsun ne olur? Artık tek bir yer kalır. Kendini Allah'a bırakırsın. Kendini Allah'a teslim edersin. Ve şu an ben kendimi diyor Allah'a bıraktığım için çok rahatım. Çok neşeliyim, çok mutluyum. Çünkü diyor Allah'ın adaleti kulun adaletine benzemez. Akışta olmak, teslimiyet halinde olmak güzel dostlar insana her şeyi getirir. Hatta şöyle diyelim, insan istediği hedefe, varmak istediği o yüce hedefe doğru çok rahatça teslimiyet içerisindeyse, akıştaysa çok rahat ulaşır. Hani bir nehir düşün. Nehir kimseye yol sormaz okyanusa varmak için. Kimseye yol sormaz, kimseye akıl danışmaz, kimsenin destek de almaz ama nehir okyanusa varır. Neden? Akıştadır. İnsan hayatı bir nehire benzer güzel dostlar. Ve insan hayatı nehire benzediği için o da okyanusa varacak. İstese de istemese de varacak. Akışta olduğun zaman işin çok kolaydır. Bir zamanlar güzel dostlar çok adil bir hükümdar varmış. Çok adil bir hükümdar bir amansız hastalığa yakalanıyor. Tüm doktorlar toplanıyor, uğraşıyorlar, muayeneler, tedaviler. Sonuç yok. Sonuç yok. Ölecek. Ve çaresizce hükümdar da adil, vicdanlı bir hükümdar ama işte o da ölümü bekliyor. Ölümü beklerken bir gün bir doktor gelip diyor ki hünkârım hastalığınıza tedavi yolunu buldum. İyileşebileceksiniz. Bir yol var. Hükümdar tabii güzel dostlar. Tabii ölüm korkusu farklı bir şey. Ölüm korkusu her şeye benzemez. Nedir diyor? Yol nedir? Nasıl tedavi olacağız? Efendim diyor tedavi olmanız için bir çocuğun kanını içmeniz gerekir. Tabii hükümdar sinirleniyor. Adil birisi ya. Nasıl diyor ya? Ben yaşamak için nasıl başka bir çocuğu katledebilirim? Böyle bir şey nasıl olabilir? Doktor diyor ki hünkârım devletimizin, vatanımızın size ihtiyacı var. Sizin yaşamanız lazım. Siz yaşamazsanız tüm devlet sıkıntı içerisinde olabilir. Bir çocuğun kanını içmeniz gerekir. Tabii hükümdar diyor ki güzel dostlar ben böyle bir günaha giremem. Eğer böyle bir günaha girilecekse de çağırın diyor din alimlerini. Toplansınlar, karar onlar versinler. Tabii güzel dostlar bir yandan ölüm korkusu, bir yandan da bir çocuk vicdansız diyor değil mi? Bir çocuğu öldüreceksin. Ölüm korkusu nasıl bir şey değil mi? Güzel dostlar şunu söyleyeyim. Ölümle alakalı. Ölüm bizim hayatımızın meyvesi. Hani bir ağaç diktiğimiz zaman ana amaç onun meyvesini almaktır ya. Dünyaya geldik. Bizim hayatımızın meyvesi ölümde fark edeceğiz. Ve kim ölümden korkuyor? Hayatı yaşamayan ölümden korkar. Kendi bilinçaltını toplumu doldurmuşsa, toplumun isteklerine göre yaşıyorsa bir insan kendi yok, kendi yaşamıyor. Dolayısıyla kendisi hayatı yaşamadığı için ne yapıyor? Ölümden korkuyor. Hayatı yaşayan ölümden korkmaz. Hatta hayatı bilen ölümden korkmaz. Çünkü hayat dediğimiz şey güzel dostlar, dünyada başlayıp biten bir şey değil ki. Bizim ölüm diye fark ettiğimiz başka bir odaya geçmek, başka bir tarafa geçmek, başka bir yere evrilmek, değişim sadece. Ama düşünsene sen hayatı yaşamamışsın ve hayatın sonuna doğru gelmişsin. Eyvah diyorsun neler elimden kaçırdım. İşte o kişi ölümden korkuyor güzel dostlar. Ve bu hayatı yaşamayan kişiler güzel dostlar hayatın sonuna doğru geldiği zaman ne yapar? Mendeburlaşırlar. Her şeye kızar, her şeye sinirlenir, çocuklara kızar. Çünkü kendisinin elinden kaçmış bir hayat var ve gençler çocuklar da yine hayatı başlıyor. Birisinin arkadaşlar gerçek bir hikaye, çok enteresan bir hikayesi var. O diyor ki kendisi anlatıyor. Ben diyor çocukken annem beni hep cenazeye götürürdü. Sanki bana bir ders vermeye çalışıyordu. Bak hayatın nasıl geçici olduğunu fark et diye hep diye cenazede ölülerle beni vedalaştırırdı. Ve ben de istemeye hep gitmek zorunda kalırdım. Bir gün diyor yine böyle bir cenazedeyiz. Ben o zaman diyor 9 yaşındayım. Bu yaşanmış gerçek bir olay güzel dostlar. 9 yaşındayım diyor ve tabutun üstü açılmış. İnsanlar tek tek varıyorlar tabutun yanına. Ölüyle son konuşmalarını yapıyorlar. O sırada ben de tabii sıranın bana gelmesini bekliyorum ama ben de istemiyorum. Annemin baskısıyla böyle oluyor. Sonra birisi geldi. Omzuma dokundu. Ve dedi ki hayatı yaşıyorsun. Gençsin daha, çocuksun daha. Hayatı iliğine kadar yaşa. Ben dedi hayatı yaşayamadım. İstediklerimi yapamadım. Hayatı yaşayamadım. Sen hayatı yaşa. İliklerine kadar yaşa. Çünkü geçen zamanı geri gelmeyecek. Omzuma dokundu bir amca. Nasihatini verdi. Tabii gözlerinde de hüzün vardı arkadaşlar. Yas vardı. Gözleri de buğuluydu. Bu sözleri söyledi ve gitti. Sonra sıra bana geldi. Ben de tabuttaki kişiyle vedalaşacağım. Herhalde annem bana hayatın geçici olduğunu, nasıl geçici olduğunu gördüğü bir ders vermeye çalışıyor. Ve tabutun yanına vardım. Vardığım sırada diyor aklım uçacaktı. Çok korktum. Beynim yerinden çıkacaktı. Az önce nasihat veren kişi şimdi tabutta yaşıyordu. Bir ölüden ders aldım ve bunu kimseye söyleyemedim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Ama diyor gerçekten o nasihata çok uymuştum. O nasihata çok uydum ve hayatı gerçekten dolu dolu yaşadım. O nasihat beni çok etkilemişti. Enteresan değil mi arkadaşlar? Yani bir ölüden nasihat aldığın zaman uyguluyorsun. Çok eskiden bir televizyon programında bir
show programında dinlemiştim. Adam şöyle anlatıyor. Diyor ki gece saat 3 bangır bangır diyor müzik dinleyerek yanımızdan geçiyorlar. Böyle sokaktan işte müzik sesleri geliyor. Ama da bizim evin diyor 150 metre ilerisinde mezarlık var. Oraya varınca diyor müziğin sesini kısıyor adam. Yani yaşayana saygısı yok ama ölüye saygısı var. Ve bizde de arkadaşlar normalde yaşayan pek çok insan bize nasihat veriyor değil mi? Ama o yaşayanları duymuyoruz da bir ölü nasihat verince hemen nasıl işliyor bize? Evet, Ahmet Kaya diyor ki güzel dostlar, ölüm geldiği zaman ah edip vah edip inleme. O geldiği zaman sen gitmiş olacaksın. Çünkü şu an sen varken ölüm yok. Ölüme vardığında zaten sen yoksun. Gitmiş oluyor, korkmana gerek yok diyor. Ve neyse güzel dostlar, bizim işte hükümdar bir çocuğun kanı içilirse iyileşecek ama bir yandan ölüm korkusu var, bir yandan da vicdan diye bir şey var. Ne diyor? Alimler, hatta din alimleri toplansın ve karar versin. Din alimleri arkadaşlar sarayda toplanıyorlar. Ve birisi diyor ki hayır nasıl olur diyor ya. Yani padişah, hükümdar yaşayacak diye nasıl bir çocuğu öldürebiliriz? Başka bir kısım da diyor ki ama diyor milletin huzuru için, milletin mutluluğu için bir kişi bir çocuk ölebilir. Çok uzun tartışmalar sürüyor güzel dostlar. Tartışmanın sonunda birisi bir sözcü hükümdarın karşısına çıkıp diyor ki efendim diyor biz kararı verdik. Evet bir çocuğun kanını içmek çok doğru olmayabilir ama vatanın huzuru için. Çünkü diyor düşmanlarınız sizden korkuyorlar. Siz olmazsanız bize çok rahat saldırabilirler. Tüm toplumun huzuru için bir çocuğu feda edebiliriz. Yalnızca yine de çocuğun ve ailenin rızası olması lazım. Hükümdar da güzel dostlar çağırıyor komutanlardan birisini. Diyor ki bana bir çocuk bulun. Bu çocuğun ailesine yüklü para verin. Fakir bir ailenin çocuğu olsun yüklü para verin ki rahat etsinler. Bana bir çocuk bulabilirsiniz. Ve komutan çıkıyor arkadaşlar. Şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba fakir bir aile arıyor. Ve hiç bu duruma uygun bir aile çıkmıyor. Yani fakir de olsa çocuğunu vermeye kimse razı değil. Ya da o kadar çok fakir yok ülkede. En sonunda güzel dostlar diyorlar ki bir köyde işte burada böyle bir aile var. Sizin aradığınız vasıta bir çocuk oradan olabilir. Komutan güzel dostlar o aileye varıyor. Ve onlara anne baba işte onlara soruyor nasılsınız, durumunuz nasıl? Onlara da diyorlar ki işte biz fakir bir aileyiz, yoksuluz. Her gün yarı aç yarı tok yatarız. 7 çocuğumuz var. Onların karınlarını doyurmaya çalışıyoruz ama tam da doyuramıyoruz. Komutan arkadaşlar teklifini sunuyor. Diyor ki bu çocuktan 7 çocuktan birisini bize verirseniz size vereceğimiz parayla diğer 6 çocuk rahat eder. Anne babaya bu mantıklı geliyor arkadaşlar. Ve anne baba çocuklardan birisini feda ediyor. Feda edilen çocuk işte komutana veriliyor. Komutan diyor ki çocuğa hadi anne babanla vedalaş. Çocuk annesiyle babasıyla vedalaşırken konuşmaları duymuş zaten. Ben nereye gidiyorum bile demiyor. Annesi diyor ki vedalaşırken vicdan işte arkadaşlar. Oğlum diyor istersen vazgeçebilirsin. İstersen gitmeyebilirsin. Çocuk da diyor ki anneciğim anladığım kadarıyla diyor benim kanım hükümdara şifa olacak. Aynı zamanda diyor benim kanım için verilen parayla da kardeşlerim rahat edecek. Ben gideyim diyor. Ve arkadaşlar ailenin talep ettiği paranın 2 katını veriyor komutan ve çocuğu saraya götürüyor. Komutan hükümdara diyor ki biz aradığınız özellikle çocuğu bulduk. Komutan diyor ki tamam o çocukla son bir defa bir de ben görüşeyim. Çocuk geliyor arkadaşlar hükümdarın karşısına ama çocuk çok neşeli, gülüyor, rahat, keyifli. Hükümdar diyor ki ya sanırım da durum bilmiyorsun. Ya diyor biliyorum, durum biliyorum. Peki diyor neden bu kadar neşelisin, neden bu kadar gülüyorsun, mutlusun? Çocuk diyor ki Allah bir kulunu yarattığında önce onu annesine babasına emanet eder. Çocuk diyor ki güzel dostlar hükümdara efendim diyor Allah diyor bir insanı dünyaya gönderdiğinde, yarattığında onu bir anneye babaya emanet eder. Ve diyor benim annem babam benim hayatımı para karşılığında size sattı. Tabii anneye babaya sana sahip çıkmıyorsa kime güvenirsin? Alimlere güvenirsin. Alimler de diyor benim ölmeme karar verdiler. Diyor alime güvenmezsen ne olur? Alim sana sahip çıkmıyorsa son kişi kalır artık. Ülkenin hükümdarı kalır. Siz de benim kanımı içmeye niyetlisiniz. Diyor artık hükümdara güvenmiyorsun ne olur? Artık tek bir yer kalır. Kendini Allah'a bırakırsın. Kendini Allah'a teslim edersin. Ve şu an ben kendimi diyor Allah'a bıraktığım için çok rahatım. Çok neşeliyim, çok mutluyum. Çünkü diyor Allah'ın adaleti kulun adaletine benzemez. Allah'ın adaleti kulun adaletine benzemediği için ben ona sığındım. Ona sığındığım için de çok mutluyum, çok rahatım, çok neşeliyim. Hükümdar güzel de olsa bu çocuğun konuşması sırasında ne yapacağını şaşırıyor. Çok mahcup hissediyor kendisini. Utanç duyuyor ve komutanı çağırıyor. Diyor ki bu çocuğu geri ailesine götürün. Verdiğiniz parayı da geri almayın. Bir çocuk diyor Allah'a bu kadar teslim iken ben bir hükümdar olarak nasıl Allah'a teslim olmam? Ve arkadaşlar çocuk götürülüyor ailesine bırakılıyor ve verilen para geri alınmıyor. Ve komutan da enteresan bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde iyileşiyor. Ve arkadaşlar bir yerde okumuştum diyordu ki insanın yaraları insanı ya yaralı bırakır ya da insanı bilge yapar. Geçen de bir arkadaşım dedi ki insanın yaraları insanı ya yaralı bırakır ya da Yaradana bırakır. Yaradana bırakır. Çocuk kendisini Yaradana bırakmış. Ve Hazreti Mevlana öyle diyor biliyorsunuz güzel dostlar. Işık yaradan sızar. Çocuğun yarasından bir ışık sızıyor ve çocuğu aydınlatıyor.
Ama sadece çocuğu değil, çevresindekileri de, hükümdarı da aydınlatıyor. Işık yaradan sızar ve sen o yaradan dolayı kendini yaradana bırakırsın. Ve o ışıkla beraber aydınlanırsın belki. Ağlar idim derdime, derdim bana dermanıymış. Yara bazen bizi yaradana bırakır ve ona bırakıldığı zaman işte nehir okyanusa kavuşmuş olur. İşte senin hayatın bir nehir ve seni okyanusa kavuşturmuş olur. Bazen bir yara neler yapar? Kendimizi teslimiyete bıraktığımızda arkadaşlar, kendimizi akışa bıraktığımızda ve kendimizi bakışa bıraktığımızda, yani hayat oynuyor, bir rüya, bir oyun, bir tiyatro oynuyor ve sen akıştasın. Ve sen tiyatroyu seyirdesin, bakıştasın. Sadece akışta olduğunda, teslimiyet içerisinde olduğunda ve bu akışa, bu teslimiyete sadece baktığında, bakışta olduğunda her şey mükemmel olur. Her şey mükemmel olur. Akışta olduğunda, teslimiyette olduğunda dünyada da, dünyadan sonra da rahatsın. Akışta olduğumuzda güzel dostlar, dünyada da, dünyanın sonunda da, dünyanın ötesinde de rahatız. Akıştayız ve bakıştayız. Ve sen de böyle akışta olduğun için, hayatı bir film gibi izleyip bakışta olduğun için, bir teslimiyet içerisinde olduğun için, yaralarından gelen ışıkların farkında olduğun için sana minnettarım güzel dostum. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğin için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal. Hatta aşk ile, hatta tutku ile kal.